Sihirli İlmek Sepeti'nden selamlar. Bu yeni videomda sizlerle tıpkı jel mumlar gibi fakat daha fazla ışık saçan, yine evinizin balkonunda ya da kafelerin açık hava bölümlerinde kullanabileceğiniz çok şık, sevimli, minik kandiller nasıl yapılır onu paylaşacağım. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Umarım bu güzel minik kandillerden yapmayı hemen denersiniz. Yapım aşaması çok ama çok kolay. Şimdi gerekli olan malzemelerden bahsedelim. Kaç adet yapacaksanız o sayıda cam şişeler, böyle minik cam şişeler. Hobi marketlerden rahatlıkla temin edebileceğiniz kandil, yani kandil ve meşale yakıtı olarak geçiyor. Bulabilirseniz orijinal gaz yağı da olur. Ben bunlarda gaz yağı kullandım. İçine koyacağımız az miktarda renkli taşlar. Bu arada taşlarımız devrildi biraz. Şöyle göstereyim. Boncuk da kullanabilirsiniz. Taş olmak zorunda değil. Dilediğiniz şekilde. Yine bahçenizden ya da çevrenizden topladığınız birkaç parça kuru otlardan kullanacağız içine. Kotlarda kullanılan bir adet düğme. Eskiyen kotlardan keserek çıkarabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Ama çok sayıda yapacaksanız da hobi marketlerden temin edebilirsiniz bunu. Bu şekilde. Şu gördüğünüz gibi kot düğmesi. İçinden ipini, yani bu ipi fitil olarak kullanacağız. Bu şekilde geçireceğiz. Şöyle şişemizin ağzını kapatınca ipin ucundaki gaz yağını emecek ve buradan yanacak. Hepsi bu kadar. Akşam olunca masanızda o kadar güzel bir atmosfer oluşturuyor ki mutlaka denemek isteyeceğinizden eminim. Hem de çok ekonomik bir dekorasyon ürünü. Bunun toplamı, yani bu küçük minik kandilimiz için harcadığımız para, yani 5 lirayı geçmez kesinlikle. O yüzden bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Buyurun hemen başlayalım. Evet, öncelikle şişemizin kapağını açıp içine minik taşları dolduruyoruz. Bakalım sığacak mı? Bu sığmadı. Şöyle yapalım. Biraz daha koyalım. Bence yeterli. Taşlarımızı koyduk. Daha sonra kuru çiçeklerimizi böyle makas yardımıyla yerleştirelim. Şöyle parçalar kesip kırmadan bir tane daha koyalım. Bir tane de minik deniz kabuğumuz var. Onu atalım. Evet. Şimdi
Kuru otlardan koymaya devam ediyoruz. Parçayı da koyduktan sonra bunu normal gaz yağıyla yapacağım. Bunu bir huni yardımıyla dökmek istiyorum. Yanıcı bir madde. Sağa sola taşmasın. Evet. Şimdi bunu daha iyi yanması için iki tarafını da batırıyorum ki emsin, gaz yağını rahat tutuşsun. Evet. Dilerseniz yakalım. Bu şekilde kullanıma hazır. Bu da gaz yağıyla olan bir kandil. Kullanmadığımız zamanlarda içindeki fitili çıkarıyoruz. Yıkayıp kurutuyoruz. Öyle muhafaza edelim. Bu da çok şık bir kandil oldu. Bakın diğer kandillerimiz de bu şekilde. Bunlarda renkli taşlar kullandım ben. Dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Çok basit. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili kalın.